Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir iftar menüsü önerisiyle geldim. Tavuklu lezzetleri sevenler için harika bir alternatif. Ben bu menüyü ailem için hazırladım. Misafirleriniz için daha zenginleştirerek de hazırlayabilirsiniz elbette. Kullanmış olduğum malzemeleri açıklama kısmında belirteceğim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. 6 adet tavuk baget kullandım. Düdüklüde tavuklarımızı haşlayalım. Üzerine 2 litreden biraz fazla su ekledim. Bu tavuk suyunu birazdan tariflerimde kullanacağım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra bagetleri haşlanmaya bıraktım düdüklü tencerede. Bir büyük soğanı rendenin büyük yeriyle rendeleyelim. Şu an mişöriz hazırlıyoruz. Arnavut mutfağına özgü nefis bir ana yemek tarifidir. Denemediyseniz bir defa deneyin derim. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra soğanları kavuruyorum. Soğanı rendelemek yerine yemeklik olacak şekilde doğrayarak da hazırlayanlar var. Ben bunu Arnavut göçmeni olan büyüklerimden öğrendiğim şekliyle hazırlıyorum. Onlar her zaman bu şekilde rendeliyorlar. Soğanı sonrasında bol tereyağı ile kavuruyorlar. Tereyağı ile soğanın buluşmasından oluşan lezzet ve koku gerçekten muazzam oluyor. Kavurmaya devam ettikçe soğanların rengi dönüyor gördüğünüz gibi. Ocağım kısığın bir derece üstünde böyle bir fırın kabında, fırın tepsisinde kavuruyorum. Ocağın üstünde, ocağın büyük gözünde kavuruyorum. Sonrasında fırına atacağız yemeğimizi çünkü. 2,5 su bardağı baldo pirinci yıkadım güzelce. Üzerine ilave ediyorum soğanların ve pirinçle soğanları birlikte güzelce kavuruyorum. Aynı pilav yapar gibi. Bu aşamada ocağım yine kısığın bir derece üstünde. Pirinçler böyle tane tane oluncaya kadar pilav yaparken olduğu gibi kavurmaya devam edelim. Burası önemli. Soğanla pirinçlerin bütünleşmesi önemli. Lezzetine lezzet katıyor çünkü. Direkt karıştırarak suyu eklememiz doğru olmaz. Kavurmaya devam ettikçe pirinçler tane tane oluyor. Gördüğünüz gibi soğanların renginde bir tık koyulaşma olabilir. Yanmadığı sürece sıkıntı yok. Yani tencere gibi olmuyor tepsi, takdir edersiniz ki biraz yapışmalar olabiliyor. Alt kısımda kalan soğanların biraz rengi dönüyor ama asla lezzetinden bir şey kaybetmiyor, şüpheniz olmasın. Birkaç dakika boyunca güzelce kavurduktan sonra artık tavuk suyunu ilave ediyorum. Diğer tarafta tavuklarım haşlandı. Suyun içerisinden tavuk bagetleri çıkarttım. Şimdi haşladığımız suyu pilavımızın yapımında kullanacağız. Normalde pilavda su ölçüm 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı sudur. Bu tarifte biraz daha fazla kullanıyoruz. Normalde 2,5 su bardağı pirinç için normalde 4 su bardağından biraz eksik su kullanılır. Ben toplamda 4 su bardağı kadar su kullandım. Tavuk suyu kullandım. Tavukları haşlarken suyun içerisine bir miktar tuz eklediğimiz için pilavımızı hazırlarken çok fazla tuz eklemeyelim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Sonrasında karıştırdım. Artık bu aşamada ocağın altını söndürebilirsiniz ki tavuk suyu buharlaşmasın. Fırına atacağız çünkü diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıttım. Böyle suyunu ekledikten sonra tavuk bagetleri tepsime pirinçlerin üzerine sıralayacağım. Bu tarifi illa tavuk bagetle hazırlamak zorunda değilsiniz. Bütün tavuğu parçalayarak da hazırlayabilirsiniz, bacakla hazırlayabilirsiniz, tavuk göğsüyle hazırlayabilirsiniz. Sizin kendi damak tadınıza kalmış. Ben böyle bagetle sunumu daha güzel gözüktüğü için bagetle hazırlamak istedim bu sefer. Sizler için farklı alternatifleri de belirtmek istedim. Az önce de belirttiğim gibi fırınım 180 derecede ısındı. 180 derecelik fırında suyunu tamamen çekinceye kadar pişiriyoruz. Ve fırından çıkardıktan sonra aynı pilavda olduğu gibi demlenmeye bırakıyoruz üzerini kapatarak. Diğer tarafta çorbamız için 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı bir tencereye alalım. Tavuk suyu çorba hazırlayacağız. Mişöriz yaptığımızda muhakkak biz tavuk suyu çorbası da yaparız.
Şöyle çeyrek çay bardağı kadar şehriye ekledim. Hatta arpa şehriye ve tel şehriyeyi karışık ekledim. Çünkü baktım ki dolapta kalmamış. Onun için olanları kullanmak istedim. Normalde tel şehriye ile hazırlıyorum bu çorbamı. Yarım çay bardağından biraz eksik kullanmanız yeterli olacaktır. İsteğinize bağlı, benim gibi çeyrek çay bardağı da kullanabilirsiniz yoğun olsun istemezseniz. Düdüklü tenceremde kalan tavuk suyu ilave ediyorum. 1,5 litreden biraz fazla tavuk suyu ekledim diye tahmin ediyorum. Ölçmedim ama tenceremin hacmini az çok biliyorum. 1,5 litre kadar tavuk suyunu ekledikten sonra kaynamaya bırakıyorum. Diğer tarafta terbiyesini hazırlıyorum. 1 adet yumurtaya 3 yemek kaşığı kadar un ekledim. Aynı ölçüde 3 yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyorum. Terbiyede un ve yoğurdu eşit miktarda kullanıyorum. Ve tamamen homojen hale gelinceye kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırıyorum. İçerisinde hiç topaklanma kalmaması gerekiyor ki çorbamız pürüzsüz olsun. Diğer tarafta çorbam da kaynamaya başladı. Birkaç dakikadır kaynıyor. Terbiyem de hazır hale geldi. Ocağımın altı açıkken, yüksek ateşteyken terbiyemi yavaş yavaş ekleyeceğim ama öncesinde terbiyeye kaynamış olan çorbanın suyundan ilave ediyorum. Şöyle birbirine ısıları yakın olsun. Terbiye soğuk, çorba çok sıcak. Çünkü ısısının dengelenmesi için bir miktar tenceredeki sudan, çorbanın suyundan ekleyelim ve çırpıcı ile karıştıralım. Sonrasında terbiyemizi tencereye ekleyebiliriz. Terbiyeyi tencereye eklerken çırpıcı telle sürekli karıştıralım. Bu şekilde çok daha pürüzsüz olacaktır, topaklanma olmayacaktır. Ve belirttiğim gibi ocağımız yüksek ateşte olsun çünkü terbiyemiz ılık, kaynar vaziyette değil ve kaynaması gerekiyor hızlıca. Bir taraftan hızlıca karıştırıyorum ve terbiyemi ekliyorum. Kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Kısa sürede kaynayacaktır zaten. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısarak pişmeye bırakıyorum. Diğer tarafta atom mezemi hazırlayacağım. Çorban pişmeye devam ederken küçük bir tavaya 1 yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Üzerine bu sefer zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağını da 3 yemek kaşığı kadar kullanabildiğimi söyleyebilirim bu aşamada. Yağımız erisin. Diğer tarafta kuru acı biberleri, kurutulmuş acı biberleri ekliyorum. Tatlı biberle de hazırlayabilirsiniz acı sevmiyorsanız eğer. Ama bu tarif adı üzerinde atom mezesi, çok yakışıyor acı. Acı seviyorsanız bir defa deneyin derim muhakkak. Güzelce kavuruyorum. Biraz renklerinin yanığa dönmesi gerekiyor. Tam anlamıyla yanmayacak ama böyle daha kuru hale gelmesi gerekiyor. Bahsettiğim yanıklığa benzer hal bu. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Biber salçasını ekledikten sonra kavurmaya devam ediyorum. Salça ile birlikte de kavrulduktan sonra daha fazla uzun ocakta tutmayalım ki yanmasın biberler. Artık çünkü fazlasıyla kavruldular, yeteri miktarda kavruldular. Soğumaya bırakacağız. Mezemizin son halini birazdan vereceğiz. Bu süre zarfında birazcık koyulaşacaktır. Birazdan mezemizin son halini verirken bir miktar daha sıvı yağ ekleyerek son şeklini vereceğim. Göreceksiniz sizler de. Çorbam da biberleri kavuruncaya kadar hazır hale geldi. Şöyle yakından dokusunu göstereyim. Bu aşamada baktınız gözünüze koyu gözüküyor. Kaldıysa tavuk suyu, eğer tavuk suyu yoksa sıcak su ekleyerek 1-2 dakika pişirmeye devam edebilirsiniz. Atom mezemiz için bir kaseye bir miktar süzme yoğurdu aldım. Üzerine 1 diş sarımsağı ezerek ekliyorum. Ardından tuzu da ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hazırlaması oldukça pratik bir meze. Özellikle akşam yemeklerinde böyle farklı bir tarif arıyorsanız, yoğurtlu mezeleri seviyorsanız benim gibi mutlaka bir defa deneyin. Dediğim gibi eğer acı sevmiyorsanız tatlı biberle de hazırlayabilirsiniz. Tereyağlı biberin buluşmasından oluşan o ahenk, o uyum gerçekten muazzam oluyor. Şöyle servis tabağına yaydırdıktan sonra
Diğer tarafta soğuk hale gelen biberleri ekleyeceğim. Uygun aşamalardan geçirdikten sonra az önce belirttiğim gibi koyulaştı ve akışkan hali kalmadı. İçerisinde tereyağı var, haliyle dondu biraz. Sonra zeytinyağı ekliyorum, birazcık inceltmeye çalışıyorum. Zeytinyağıyla birlikte birazcık karıştırıyorum. Bu haliyle ilk olarak biberleri ekleyeceğim. O tavanın dibinde kalan salçalı kalıntıyı da, biberin lezzeti de geçiyor biliyorsunuz. O dibinde kalan aroma çok güzel olur. O dibinde kalan kalıntıya da bir miktar daha zeytinyağı ekliyorum son olarak. Ardından yoğurdun her yerine gelecek şekilde yağı dağıtacağım. Şöyle içerisinde kalan bir miktar zeytinyağı ekledim. Ardından tavaya az bir miktar zeytinyağı daha almıştım. Onunla da etrafını böyle süslüyorum. Hem daha iştah açıcı görünüyor hem de lezzeti daha da artıyor. İçerisindeki kalan kalıntının lezzetiyle. Bu kadar, mezemiz hazır. Çok pratik bir meze gördüğünüz gibi. Son hali menümüz bu şekilde. Müşeriz, terbiyeli tavuk suyu çorbası, atom meze, roka salatası yaptım. Ve ayrıyeten de eşim gelirken ekler getirmişti. Onu ekledim menüme tatlı olarak. Belirttiğim gibi misafirleriniz için daha da zenginleştirebilirsiniz sofranızı. Sizler için güzel bir öneri olur umarım. Umarım tariflerimi denersiniz. Tariflerim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.